Arabamızı park ettiğimiz yere inanamayacaksınız. Gece yarısından sabah saat 5'e kadar buraya park yapmak yasak. Biz de sabah geldik. National Park'ı daha bitirdik. Santa Cruz'da Arapça yazı. Tövbe tövbe, bismillah. Ne yazıyor orada? Yapmak istemiyor musun? Yapabilsen yapmak istemez miydin? Salinas'tan günaydın hepinize. Bugün böyle bir benzinliğin içinde kaldık. İlk defa oldu bu. Yola çıktığımızdan beri. Ama Pinnacles National Park'a gideceğiz. Çok yakın buraya, 20 mil kaldı. Orada kalacak yer yoktu. Doğu tarafındayız biz. Batı kıyısındaymış kampgroundları. Dolayısıyla biz de en yakın yer ve güvenli yer olarak burayı tercih ettik. Burada kaldık. Bir kamyoncu dostu bir yerde hem de su aldık, duş aldık. Suyumuzu bol bol alınca. Şimdi biraz size çevreyi göstereyim. Burası arabaların durduğu yer. Karavanlar içinde şurada böyle birkaç tane RV alanı yapmışlar. Birkaç tane de diğer tarafta var. Normal benzinliklerde olmayan şeyler oluyor burada. Kamyon duraklarında. Bu şekilde kovalarla sabunlu su bırakıyorlar. Arabanızı yıkayıp temizleyebileceğiniz. Su alabileceğiniz yerler oluyor. Hava alabileceğiniz yerler oluyor. Ama dışarısı çok soğuk sabah erken çünkü. Girelim şimdi içeri artık. 5. National Park'ımız Pinnacles'a çok az zaman kaldı. Burası daha önce gördüklerimiz gibi böyle ormanlık, güzel, sulak, rengarenk bir yer olmayacak. Birazcık taş, toprak yapısı sebebiyle National Park olarak alınmış. Bakalım, biz de ilk defa böyle bir yere geleceğiz. Aslında tam da ilk defa sayılmaz. Bu sefer ilk defa. Daha önce Archers'a gitmiştik, Canyonlands'e gitmiştik. Onlar da öyleydi. Hiç neredeyse ağacın olmadığı, sadece yeryüzü şekilleri yüzünden National Park olarak ilan edilmişlerdi. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Ve işte Pinnacles Visitor Center'ın önündeyiz. Şu anda etrafta hiçbir şey görünmüyor. Çünkü Visitor Center'ları, yani ziyaretçi merkezlerini her zaman biraz daha uzak yapıyorlar görülecek yerlere. Bakalım içeride ne varmış, ondan sonra da gidip gezeceğiz. Bu arada tabii defterlerimiz yanımıza, onları imzalatmamız lazım. Hemen girişte böyle bilgilendirici şeyler var. Parkın içinden alınmış taş örnekleri. Mağaralar varmış içeride. Bazıları gezilebiliyormuş ama bu tarafta var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Böyle yine görmeyenler için yapılmış bir şey var. Hem taşları yapıştırmışlar, hem hangi taşın nerede bulunabileceğini tek tek işaretlemişler. Pinnacles National Park. February 8, 2026. Tabii bir de şöyle bir şey gerekiyor. Burada Pinnacles'ı bulacağız şimdi. Buradaki Pinnacles'ın yerinin nerede olduğu hakkında. P'de. P'de değil işte burası. Bak. İşte burada. Pinnacles'a da basalım bir tane. Yay! Bir National Park'ımız daha tamamladık. İşte burada. Bunları sonra doldururum ben. Visitor Center'da parkla alakalı bir video seyrediyoruz. Kondor, acaba görebilecek miyiz? Çaylaksınız dediler, ihtiyarsınız dediler, gidemezsiniz olmaz dediler, yollar bekler biz gideriz. Caylak ihtiyar, yollarda coşarız. Caylak ihtiyar, hayallere koşarız. Şu anda şu kırmızı noktanın olduğu yerdeyiz. Burada gidip dönüp geri geleceğiz. Yaklaşık 2,5 mil falan. Ve 794, hatta şuraya 829 metre tırmanacağız. Hazır mısınız? Ağlayan, sızlayan, ahlayan, oflayan güneşe. Hazır mısın Haluk? Ben de dönüşte sana hazır olurum. Valla Türkiye'den bizim çok alışkın olduğumuz görüntüler bunlar. Böyle bir kaya oyuğu. Ama bunlar için çok önemli bir şey. Bakın buraya taş düşmüş. Üzerini kapatmış, tünel yapmış gibi bir durumları var. Tamam, okey, güzel ama hani bence buranın en güzel şeyi kondorlar. Onları görmekti. Pinnacles Parkı nasıl oluşmuş?
volkanlarda. San Andreas fay hattı boyunca volkanlar patlamışlar ve zaman içerisinde yüzyıllar boyunca rüzgar, su ve hayvanların etkisiyle burada şekil değiştirmiş kayalar ve değişik şekillerde parkın olduğu alan oluşmuş. Ne haber? Ya yerim senin o burnunu. Ya o kadar yol çıkmak istediğinde emin misin? Ben çok emin değilim de. Abi yani oraya çıkma buraya çıkma sen ne yapacaksın? Ama gezeceksin. Çalık'ı gezeceksin gideceksin. Ay aman of çok yoruldum. Hadi yürü yürü. Kondorlar görünüyor yukarıda. Keşke zoomlu makinamız olsaydı. Kondorları ne güzel çekebilirdik. İlk defa görüyoruz ama bu kadar uzaktan görebiliyoruz. O kadar da düşündüğümüz gibi taş toprağın arasından geçmiyoruz. Burası biraz hafif bir Ihlara Vadisi havasında. Kayaların arasındayız ve epeyce de serin. Bu çok güzel çünkü ben çok sıcakta yürüyeceğimizi düşünmüştüm. Böyle bir yerden geldik. Biraz ineriz, biraz çıkarız. Neyse daha yolun başındayız, yeni başladık. Dur bakalım. Daha neler olacak, neler. Köprüden geçti gelin köprüden geçti gelin ayar haydar. Oh, gelin Gelin dedim, geleyim bari. köprüden geçti gelin köprüden. Gelin dedin geldik. Haluk dur oradan gidemezsin. Diyorlar ki orada siz uymayın onlara, uymayın tırmanıcılara. Buradan trail'ınızdan, yolunuzdan düzgün düzgün gidin. Sen uyma onlara. Sen Oynayayım onlar peki. düz duvara tırmanıyormuş onlar baksana. Burası kader duvarıymış. Bizim düz duvara tırmandığımız vakitler geçti. 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 Biz 60'ımıza merdiven dayadık. Düz duvara tırmanma vakitlerimiz geçti. Tırmananlar tırmansın. Şurada da var bir düz duvar karşıda. Oo, bayağı düz varmış o. Evet. Şurada düz duvar var. Burada öteki düz duvar var. Demin tırmandıkları Destiny Wall. Biz de şimdi düz duvarın yanından doğru gidiyoruz. Yok artık. Buradan yukarı tırmanmışlar. Bak duvarda tırmanma şeyleri var. Çengelleri falan var. Buradan yukarıya nasıl tırmanıyor onlar tersten? Kondorların sesi geliyor. Kondorlar daha önce de size bir National Park'ın önünde, Redwood National Park'ın önünde resmini göstermiştik. Buraya özel nesli tükenmek üzereyken çoğaltılmaya başlanmış. Çok güzel bir kuş türü. 3 metreye kadar kanat açıklığı büyüyebiliyor. Ve burada çok fazlalarmış. Şu tepede, kayaların tepesinde yuvaları var. Uçarken görebiliyoruz. Arada da sesleri geliyor. Keşke zoomlu bir makinamız olsaydı. Hadi katıl tuşuna basın da biriken paralarla bir zoomlu fotoğraf makinesi alalım. Size onların fotoğraflarını atalım. bırak şu- 1 milyon versene abi. Ya, Bu nereden yuvarlanmış? Ne kadar uzun yuvarlanmış ki bu kadar yüz yuvarlak olmuş, yuvarlana yuvarlana. Şuna bakın hani yukarıdan kırılıp pıt diye aşağı düşmemiş. Bayağı yuvarlanmış. Şimdi şu tünelimsi yere gireceğiz. Orası da özel tünel trail diyorlar buna. Taşların arasında. Biz nerelere gitmişiz? Burası ne ki ya? Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bu şarkıyı çok severdim ben. Düşünce hep babam gelirdi aklıma. Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Evet, gerçekten dar bir yol. Şuradan indikten sonrası kolay da şuradan inmemiz gerekiyor. Ve bunu tek başımıza yapmamız gerekiyor. Şöyle bir aradan geldik. Evet, ben biraz zor sığdım bile. Şimdi bazı zamanlarda böyle bu yolu kapatıyorlarmış. Şu anda açık neyse ki şansımıza.
Buradan devam ediyoruz. Bir de benim önümde şey var. Dürbünüm var. Onun kalınlığı da var. Ben zaten kalınım. Yanlamasına geçmek bayağı zorlamaya başladı. Baksanıza Haluk anca sığıyor oraya. Oo. Bayağı dar alanlar. Taşlara bak. Oh. Burada kabile, iki ayrı kabile, hatta daha fazlası var ama diğerlerinin isimlerini söylemediler ama olanları da ben hatırlamıyorum zaten. Kızılderililer yaşıyormuş, yani yerli Amerikalılar. Şimdi hala bazen ritüellerini gerçekleştirmek için buraya geliyorlarmış, yerlikleri oluyormuş. Onlardan kalan izleri de görebilirsiniz yürürken aletler ama tabii biz henüz bir şey göremedik. Çünkü buralar onlara da çok enteresan geliyormuş. Daracık yollardan, yukarıdan taşlar inmiş, taşları tutan kayalar. Onlar için enteresan yerler. Tabii canım. Ya baksana. Hani buraya mağara diyorlar ama burası mağara değil. Burası üzerine taşların sıkıştığı bir tünel. Şurada hep havada duran bir taş var şurada ve de burada. Gelme. Zaten geliyorum. Kafa lambasıyla gelin dediler ama ileride kararmaya başlıyor ortam. Olsun, biz görüyoruz. Olmadı telefonların şeyleri var, flashlight'ları var zaten. Kafaları çarpmadan. Wow, orası biraz daha da tünel. Hadi bakalım. Güzel de rüzgar estiriyor. Şuraya baksanıza. Emekleyerek. Sonra açılıyor değil mi? Is the trail too long from here? No, it's probably the same distance through another cave. Oh, okay. Thank you. İneriz. Deminki yerden indiysen buradan haydi inersin. Kenarda tutunma yerleri var çünkü. Gelmek istemiyor musun? He? Sıkı tutun lütfen düşme. Düşerken film almak istemiyorum seni. İnşallah. Batonlarımızı almasak iyiymiş bu sefer. Her zaman batonlar işe yarıyordu, bu sefer olay oldu bize. Mağaranın ağzına geldik. Haluk orada pes etti. Ya abi. Yani şöyle bir aradan geçiyorsun. Ben de burada pes ettim zaten. Ben de inmeyeceğim aşağıya. Çünkü hani ne bir merdiven ne bir başka bir şey. Bu kayaların arasından hoplaya zıplaya aşağı inip sonra aynı şekilde tırmanmak lazım. Bakın nasıl tırmanıyor çocuk. Yani benim bu kiloyla bu yaşta bu tırmanış yapmam mümkün değil. Geçmiş olsun. Mağara sana güle güle. Biz geri dönüyoruz. Yani o kadar gördük mağarayı, tamam. Aşağıdan kuyu gibi tırmanıyorlar. Videolarda göreceksin. Keşke şu araya da hiç çıkmasaymışsın. Ah, düşüyordum ha. Yok. Bunlara biraz mağaracılık öğretmek lazım arkadaş veya müzecilik falan. Böyle olmaz. Doğal. Tamam, doğal bırakıyorlar, hiç oynamıyorlar. İnsanları getiriyorlar da burada bayağı bir tehlikeli ortam. Bunlar orada kaldılar, biraz duruyorlar herhalde. Mağara değil aslında. Burası da gene bir yarığın üzerine yığılmış taş oyuntusu. Onun öbür tarafına geçip oradan sesleri gelen insanlar var ama o ben değilim. Hani kendimizi çekemiyorum çünkü kamerayı yukarı koyup inip sonra tekrar geri çıkıp almak hiç yemiyor, kusura bakmayın. Benim düşürecek aslında. Ya düz uzat ayağını, bir de tepelere tırmana gelmeye çalışıyor. Biz nereden tırmandık be?
Zamanında tırmanıyorduk vallahi. O cennet cehennemler bilmem neler aralarda. Yarıklar, derinler ama yaş. Şu anda yaşa. Yaş. Yaş çoğaldı abi. Baksanıza buradan nasıl geçeceğiz? Ben indim ama sorun nasıl indin? He? Kolay gözüküyor ama. Vallahi buradan iniş daha kolay. Yukarısı daha zordu. Burası daha iyi. Çok daha iyi. Kolay gözüküyor ama bir de endişe var. Düşersem ne olur endişesi. Ama endişeden duruyor. Pırıl pırıl olmuş kayalar. Zorlu tırmanışı bitirmenin şerefine elma molası. Isır bakayım. Ne? Isır bakayım. Allah Allah. Oh, götür. Tepemizde de şöyle bir kaya var. Onu yiyoruz yani. Deprem olsa ölmedik. Aynen öyle. Deprem olsa hiçbir şey hissetmeyiz bence. Bu kaya tepemizde hiçbir şey için. Ve deprem olmayacağının da hiçbir garantisi yok. Çünkü San Andreas fay hattı üzerindeyiz şu anda. Yani yürüdük bitirdik ama ben de bittim ha. Evet. Ama güzeldi değdi gittiğimize. İyi yorulduk ama. Yerlerde süründük. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Arabadan durum bildiriyorum. Niye bunlar bu kadar burada böyle dağınık? Çünkü burası bu durumda. Haluk niye burası bu durumda? Su ısıtıcımızın bağlantıyı azıcık fazla ısındı. Onun için onu önlem için değiştiriyorum. Yolda giderken bir anda ısıtıcıyı açık bırakmıştık. Hazır yolda giderken suyumuz ısınsın diye. Ama bir yanık kokusu aldık. Sonra Haluk dedi ki bu ısıtıcıdan geliyor. Kapattık. Bu rafların tamamı birbirine bağlantılı olarak böyle bir set olarak yapıldı. Sağlam olsun ve birbirine kaymasınlar diye. O alttaki üsttekini tutuyor. En üstte takılıyor ama bizim şu anda işimiz en altta olduğu için hepsini teker teker söküp dışarı çıkartacak. Kolay gelsin. Bu arada ben ne yapıyorum? Lazım olduğunda çıraklık ama olmadığında edit. Hadi bize kolay gelsin. Buldun mu hatayı? Buldum. Ne olmuş? Burada bir konektör çeşidi kullanmıştım. Çok sağlıklı olmamış. Onun için böyle bir evime olmuş. Ne yapacaksın? Değiştireceksin şimdi. Değişeceğim. Elinde var mı? Ben gidip alıp geleyim mi? Göreceğiz. Home Depot'dan parçaları da aldık geldik. İşe yaradılar mı bari? Crack konektör. Free Connector. İşe yaradı mı? Hadi yarın. Oldu mu? Bitti mi şimdi? Oldu şimdi deniyorum. Yani hepsini toplayıp denemektense bir boşken bir deneyeyim de. Mantıklı. Sen onu dene. Ondan sonra ben yerleştirmeye başlayacağım. Arkadaş ne çok şey varmış orada bir de. Ufacık dolapta. Ya. Niye? Su ısınacak da biz de kontrol edeceğiz. Kaç dakikada ısınıyor? Yarım saatte. Kaç saat oldu? 15 dakika. Isınmamış mıdır? Birazcık ısınmıştır belki. Mincik. Hem minicik ısınmış zaten minicik ısınmış için bilmiyorum. Peki. O zaman bekliyoruz. Daha ısınması lazım. O zaman bekliyoruz.
Isınmış mıdır? Çok mu sıcak? Vay! Oh! Çok iyiymiş. Güzel alet. Haydi bakalım şimdi toplamaya. Önce sen sonra ben. Merkür Retrosu mu başladı acaba gene? Isıtıcı bozulmuştu. O yapıldı. Şimdi kameranın fişi bozulmuş. Burada omuzlar falan yırtık. Bunlar iş elbiseleri. Ben diyorum sana işte Merkür'ün retrosu bu. Ya da Merkür'ün metrosu. Yaptım. Sorunu nasıl çözdün? Sonra karım teşhis etti. Yaşasın Karin. Yasasın. Nasılsın karıcığım? Ama olsun. Sen de nasıl çözeceğini biliyordun. Kambulu yol uzun radyoda eski bir şarkı. Bir köpek camdan bakıyor sanki hayat bize gülümsüyor.